Herkese selam arkadaşlar. Yağmurlu bir Urfa günündeyiz bu videoyu çekerken. Her zaman Urfa'da olmayacağız ama. Her zaman Urfa'da olmayacağız ama şu an Urfa'dayız. Şu anda Urfa'dayız. Yine Hakan Hoca ile birlikte bir video çekeceğiz. Çok güzel bir video olacağını düşünüyorum ben. Bugünkü konumuz ne hocam? Template Language ile ilgili biraz konuşalım dedik. Ondan sonra Django Template Language nasıldır? Nasıl kullanılır? Evet. Ondan sonra HTML arasındaki farklar nedir? Biraz onu anlatmaya çalışalım. Çünkü bir HTML değil tam olarak. Evet. Ee, Nedir peki bu? Yani ne oluyor bu? Aslında şöyle bir şey oluyor. İlk önce temel bir bilgi vermeye çalışayım. Baktığınız zaman HTML gösterildiğini zannediyorsunuz. Mesela buranın gösterildiğini düşünüyorsunuz ama yapılan şey şu. Bu bir Python fonksiyonu ve Python fonksiyonu gidiyor. Request yani kullanıcıdan gelen isteği ve içerisindeki bilgilere bakıyor. Daha sonra index diye bir tane sayfanın içerisindeki bilgilere bakıyor. Daha sonra da kontekstle birlikte bunları birleştiriyor ve bize HTML'miş gibi başka bir doküman sunuyor aslında. Yani şurada gördüğünüz dokümanı sunmuyor. Kendisi tekrar bunu generate ediyor. O yüzden de bu şeyi sayfanın içerisinde yazdığımız şeyleri sadece HTML olarak düşünmememiz gerekiyor. Zaten bize çok büyük olanaklar sağlıyor. Python kodlarına benzer bir kod yazıyoruz ama tam olarak Python kodu değil. Sonuçta birçok framework'te de buna benzer şey var, yapı var. Ondan sonra Template Language diye geçiyor bu yapılar. Laravel'de kullanıyor. Ondan sonra CodeIgniter'de kullanıyordur büyük bir ihtimalle. Hani o taraflardan belki hatırlarsınız. Onun dışında şu anda frontend development camiasında da inanılmaz çok kullanılıyor Template Language stratejileri. Ama zaten JavaScript'te benzer olduğu için mesela bu ile daha rahat yapabiliyorsunuz. Neyse. Biz sonuçta Python'la ilgileniyoruz ve Django çok güzel bir framework. Bu güzel framework ile birlikte gelen templates'in en önemli özelliklerini anlatmaya çalışacağız. Peki neler vardı? Template Language nedir? Template Language nedir kısmında ise şunu unutmayın. Template Language HTML'e benzer bir yapı içerisinde sizin o dilde hangi dil kullanıyorsanız o dilde bilgileri de sunabileceğiniz çok daha geniş yelpazede size olanaklar sağlayan ve kullandığınız dilin mesela PHP veyahut da Python veyahut da JavaScript ne kullanıyorsunuz? O dilin bütün özellikleri kullanmanıza yarayan bir yapı sunar. Dediğim gibi bu sadece Django ile alakalı değil, bir sürü şey var. Mesela burada Django için Jinja diye bir tane daha var. Jinja 2 diye bir şey var. Onu da kullanabiliyorsunuz. Sadece Django Template Language kullanmak zorunda da değilsiniz. Belki bunu da araştırırsınız. Belki başka bir video çekeriz onun için. Yapalım mı? Evet. Tam olarak ne dediğimizi anlamaları için burada names olarak bir şeyler gönderelim. O sayfada bir çekelim. Aynen. Bugün aslında farklı bir şey anlatacağız da bu videoda. Sadece Şöyle. o HTML language template'i aslında ne olduğunu görsünler. Tamam. Python dedim. Ondan sonra ve buraya da Django dedim. Böyle bir tane değişkenimiz var. Daha doğrusu listemiz var ve bu listeyi de sonuçta students olarak göndermişiz daha önce. Başka bir örnek için kullanmışız ama çok önemli değil. Biz burada for diyelim ve taba basalım. Sonra da students diyelim ve daha sonradan da D içerisine şimdilik UL tanımlamıyorum. Çok da umursamayın. Ondan sonra ve ne dedik? Item diyelim. Bunu dedikten sonra da tekrar sayfamızı açtığımız zaman burada bizim verdiğimiz isimleri görüyoruz. Bu sadece bu kadarla sınırlı değil. Sonuçta bir fonksiyon çalışıyor içeride ve Django Template tag'i içerisinde birçok işlem yapabiliyoruz. Onun da listesini daha sonra zaten gösteririz. Yani inanılmaz bir özellik değil mi? Ben bunu ilk gördüğüm zaman kafayı yiyecek gibi olmuştum. Yani böyle bir şey olamaz demiştim ya. Çünkü HTML uzantılı bir dosya ve içerisinde for, işte if, else Ama gibi .html yazmıyor gördüğün gibi burada Tabii artık. ki. Ondan sonra Yazmıyor. index.html diye bir şey yok. Ki zaten framework'lerimize Aynen. katlı en Aynen. güzel şeylerden biri o. Yani root yönlendirmesi falan en güzel şey. Bir önceki videoda zaten bundan Evet, bahsetmiştik. anlatmıştık veri Biraz, kısmında evet, sanki. giriş seviyesinde. Ya şimdi baktığın zaman bu sadece Django'ya özgü bir özellik değil. O Tabii yüzden ki. de şey de söylemek lazım. Template language'lar sadece Django'ya özgü çıkmadı. Birçok framework'ün içerisinde var. Tabii ki bunu çok iyi kullanıyor olmamız lazım. Çünkü bu çok güzel bir silah. Yani özellikle HTTP dünyasında veyahut da web dünyasında bizim için çok önemli bir şey. Bu yüzden de bunu iyi kullanıyor olmamız gerekiyor. Template language de bizim çok işimize yarıyor. Ama template language'ı bazen iyi kullanacağız diye kötü kullanıyor da olabiliriz. O yüzden de ileriki deneyim videolarında mesela performans farklarından falan da bahsetmeye çalışacağız. Ama bugünkü konumuz daha temel konular. Yani biz bu templates'in en güzel iki silahını en başta nasıl kullanırız? Yani extends nedir, include nedir? Ve aralarındaki farklar nelerdir? İlk önce bununla ilgili bir video çekelim dedik, tamam mı? Sonra bakalım buradaki taglerle ilgili hatalar ve yapılabilecek diğer işlemlerle ilgili neler olacak ve daha sonra da template language'in içerisindeki tag ve filter kullanımı nasıl kullanılır? Ondan sonra ne işe yarar? Bunlardan da bahsetmeye çalışacağız. Evet. Şimdi extend ile include arasındaki fark nedir kısmına gelecek olursak. Extend'in anlamı genişlet.
Ondan sonra include'un anlamı da içine sok. Yani ilk önce bunu düşünüyor Evet. olmanız lazım. Tamam, yani ya bir şeyin içine sokarsınız ya da bir şeyi genişletirsiniz. Genişletmekten kastımız ne? Mesela diyelim ki sizin bir yapınız var ve bu yapının içerisinde de siz tam araya, şuraya bir şeyin girmesini istiyorsunuz. O zaman diyorsunuz ki ben buraya bunu koyacağım. Buradaki yapıda da ilk önce base bir yapınızın olması gerekiyor ve bunu kullanmamızın sebeplerinden bir tanesi, mesela indeksin içerisinde mesela ne diyelim, CSS'leriniz var, JavaScript'leriniz var, ondan sonra navigasyonunuz var, footer'ınız var ve bu bütün projeniz boyunca olacak bir şey. Bütün projeniz boyunca olacak olan şeyleri niye sürekli yazasınız? Niye kendinizi tekrar edesiniz? Yani bir kere böyle bir sorunumuz var. Ya bu yine şeye dönüyor aslında. Hani hep sosyal medya uygulamalarından söz ediyoruz Evet. da. Bir üyenin profil sayfasında her şey aynıdır, sadece içerikler değişir. Aynen. Biz her üye için aslında yeniden bir şey oluşturmuyoruz. Bir taslak vardır, hazırdır. İşte burada extend için giriyor, include için içine geliyor. Aynen öyle, yani birçok Aslında şey böyle girebilir. düşünmek lazım. Değişmesini istemediğimiz yerlerde aslında bu yapıları kullanıyoruz. Şablon Değil mi? yapılar diyebiliriz Şablon yani. yapılar. Bu şablon yapılardan ilk önce extens'ten bahsedelim. İlk önce basit bir şey yapmaya çalışayım buradan. Burada extends deyince benim aklıma bu şey geliyor. Nesne yönelimle uğraşınca aslında class'larda hep bir class'ın içine başka bir class'ı extend ediyoruz. Evet. Aslında onunla da bağdaşılabilir mi? Ben öyle şey yapıyorum ama Ya kafanda nasıl kurguladığın açıkçası çok önemli değil. Önemli olan şey şu: extend, genişlet demek ve sen Evet. genişletip de içerisine bir şey koymak istiyorsun. Yani ama nereye koymak istiyorsun? Yani nereden genişleyecek? O yapıyı da unutma. Birazdan bununla ilgili bir soru sormamız gerekiyor. O yüzden extend ve include'u anlatırken birçok şey yapacağım ve hep basit yapacağım. Yani şu anda base diye bir klasör açıyorum template'in içerisinde ve bu base klasörün içerisinde de hadi diyelim ki şimdilik ismi master nokta, yani core veyahut da master nokta, genellikle base nokta HTML derler ama aynı ismini açmayayım, master nokta HTML olsun şimdilik. Çünkü bu arada bazı dillerde de dikkat master diye etmeleri geçiyor. lazım. Yani biz burada mesela örnek yapıyoruz. Master HTML diyoruz ama arada mesela laf aralarında hani normalde base Evet, HTML base yaparlar. HTML diyoruz. Bunları da sizin kendiniz araştırıp aslında bu işin standardı ne diye öğrenmeniz lazım. Çünkü geçen videoda da demiştik, biz internetliyiz. Evet. Ve nasıl ki Urfa'da olanların kendi bir kültürü varsa, Amerikalıların kendi bir kültürü varsa, Enteresan. internetlilerin de kendi bir kültürü vardır. İnternetlilerin demeyelim o zaman, Ne diyelim? yazılımcıların diyelim. Yani sonuçta İnternetli developerların diyelim ben. developerların ya şimdi framework kullanıyorsak developer kültürüne ayak uyduruyor olmamız lazım. Bizi zaten oraya doğru sürüklüyor. Bunu da öğrenmek için gidip kendi dokümanına nasıl kullanıldığına bakıyor ve isimleri anlıyor olmanız gerekiyor. Yani zaten 2'de 1 dokümantasyona da gireceğiz. Ama buradaki en önemli noktalardan bir tanesi, yani Türkçe isim vermeyin. Ne olur şu Türkçe isimlerden bir kurtulalım. Yani hakkımızda .html bile olmasın onun ismi. Yani evet, sonuçta içerisinde Türkçe içerik olacak ama lütfen Türkçe değişken isimleri ve aynı zamanda HTML dosyası isimleri veyahut da fonksiyon isimleri kullanmayalım. Bunu yasaklayalım kendimize. Tamam. Hadi bir başlayalım ya. Artık Tamam. başlayalım. Şöyle diyelim. Bir tane benim H1 içerisinde diyelim ki navigasyonum var. Şimdilik böyle yazdım. Ve yine H1 içerisinde, H2 içerisinde olsun footer'ım var. Tamam. Ve tam da altında da bir sürü kod olduğunu düşünün. Ve bu bir sürü kodun da içerisine de yazı gelmesini istiyorum. Şimdilik bu kadar yazdığımı düşünelim. Ve bu benim şu anda master dokümanım. Tam bu arasına da bir şeylerin gelmesini istiyorum. Ve gelecek olan şey de aslında şurada indekste yazdığım yazılardır diyelim ki. Peki, bunu yaptık. Bunu yaptıktan sonra index.html'e geldim. Tek yapmam gereken aslında ilk satırda extends demek. Ve daha sonra da base klasörünün altındaki ve master.html demişiz. Master.html dedim. Bunu dediğim anda bu dosyayı genişletiyor ve içerisindeki bilgileri sokacak güya. Ama bir şey yapmayı unuttum şimdilik. O yüzden de bakalım neler oldu. Şimdi sayfamı yenilediğimde şunu unutmayın. Master'da navigasyon var, footer var ve HR'ler var, yani çizgiler var. Ve altında da veyahut da içinde de veyahut da bir yerinde bu yazının olmasını istiyorum. Peki neresinde olacak? Şimdilik bununla ilgili hiçbir bilgi vermedik. Bir kere bunu söylememiz lazım. Çünkü unutmayın, aslında biz dile veyahut da yapıya her şeyi kendimiz öğretmeliyiz. Bu yüzden de öğreteceğiz birazdan. Ve sayfayı yenilediğimde now geldi, footer geldi, iki tane çizgi İçerik geldi. İçerik yok. Hani Django, hani akıllıydın? Yok öyle bir şey. Bizim anlatıyor olmamız lazım. Bunu da unutmayın. Birincisi, buraya geldikten sonra blok yapısı kurmam lazım. Bunu da tanımlamışız. Ondan sonra şöyle diyelim. Blok. Ve bir blok ismi vermemiz lazım. Content diyelim şimdilik. Ve daha sonra bu bloğu kapatıyor olmam lazım. End blok. Ve bunu kapattım.
Şimdi her şey yolundaysa o zaman tekrar sayfama gideyim. Bir bakayım neler oldu. Ve sayfama gittim. Hiçbir değişiklik yok. Yine. Çünkü diğer tarafta ise index.html'de ise buradaki yapının tamamının blok içinde, yani oradaki blok içinde olması gerektiğini söyleyeceğim. Çünkü şöyle bir şey de olabilir. Mesela bu footer'ın altında da şunu alayım. Footer diye bir bloğum olabilir. Belki bunun altında Yani olmasını biz istiyorsunuz. birden Yani fazla birden fazla oluşturabiliriz. blok oluşturabilirsin ve bir sürü de zaten blok oluşturacağız ilerideki projelerde. Ama buradaki zaten amacımız sadece şunu yap videoları çekmeyi. Peki hangisine koymak istiyoruz? Şimdi karar vermemiz lazım. Burada önemli olan şey yapıyı açtıktan sonra blok dedikten sonra footer mı? Yoksa şimdilik footer olsun. Content mi olacak? End block diyelim. Ve bunu dedikten sonra da içine yapıyı koyalım. Tamam. Şimdi bir sekmeyle içeri alayım. Bunu yaptım. Bunu yaptıktan sonra sayfamı yenilediğimde dikkat edin artık footer kısmında. Ama ben şunu yapacağım sadece. Şuradaki blok footer'dı ya. Bunu content olarak düzeltiyorum. Bu sefer dikkatli bakın tam şuraya gelecek. Hazır mıyız? Evet. Hazır mısın? Şu an. Hazır mısınız? Yeniledim ve araya geldi. Tamam. O yüzden de buradaki blokları istediğimiz gibi kullanabiliriz ve gördüğünüz gibi içeriği değiştirmedim bile. Hatta mesela benim bir navigasyonum vardı. Üstte mi yazdım, altta mı yazdım, sağında mı yazdım, sonunda mı yazdım? Hiç önemli değil artık burada. Çünkü bloğun içerisini buluyor ve kendisi koyuyor. O yüzden de düzgün bir hizalı yapı kurarsanız Extens'le birlikte istediğiniz kadar genişletebiliyorsunuz. Buradaki en özel, yani en güzel özelliklerden biri şu hoşuma gidiyor benim. Evet. Yani framework'lar kullanmadan önce bunu, yani daha doğrusu bu master yapıyı kullanmadan önce Hı hı. biz navigation'da bir değişiklik yapmak istediğimiz zaman 20 100 sayfa tane varsa, sayfanız varsa. 100 tane varsa yani hepsini teker teker gidip şurada şu olacak, şurada şu olacak. Üzgünüm. Artık bir süre sonra robota Yapacağınız bağladık. yani. Ya master yapıyla birlikte bu iş kolaylaşmıştı ama bu framework'ler sayesinde daha da güzelleşti. Çünkü artık inanılmaz ya. Evet, bir de Python kodları ileride bunun içerisinde kullanacağız. Yani Python kodları Evet. demeyelim, template language'ın içerisine Python'la birlikte yazdığımız yapıları kullanabilir hale geleceğiz. Buradaki customize etme özelliklerini, yani template tag'i kendimiz nasıl oluştururuz kısmını da muhakkak anlatacağız. Ama şimdilik basit kısımlardan bahsedelim. Yani bir sürü yapılabilecek özellikler var. Çok çılgın şeyler var ama en basit şu extend'i biliyor olmamız gerekiyor. Nasıl olduğunu gerçekten anlamış olmamız lazım. Peki extend'i yaptık. Extend'i yaptıktan sonra bir de şöyle bir sıkıntı var. Diyelim ki bizim navigasyonumuz da vardı burada. Hatta geldim şuradaki master'a. Navigasyonum vardı ve bu navigasyonda hatta gideyim Bootstrap'in şeyinden alayım. Şu dokümantasyonu da bir zenginleştirelim. Şimdilik şuradaki starter template'i aldım. Ve starter template'i aldıktan sonra buraya yapıştırdım. Ve şurada da hr olsun. Şu arada olduğunu bilelim bilgileri şimdilik, tamam mı? Ondan sonra blog content'ime de geldim. Bunun içerisine aldım. Aldıktan sonra da şuradaki footer kısmında geldim. Şuraya da aldım. Tamam mı? Şimdi bu yapı böyle. Bu yapıyı da tekrar yenilediğimiz zaman eğer her şey yolundaysa gördüğünüz gibi Bootstrap'in yapısını da aldık ve her şey değişti. Harika. Peki burada önemli olan şey şu. Şu HR'lerin içerisinde ne olacaktı? Şurada da bir tane fazla HR koymuşuz. Tamam. Bunu yaptık ama benim bir tane navigasyona ihtiyacım var ve yine bütün sayfalarda gözükmesini istiyorum. Ama bu master'a koysam şimdi navigasyonu çok fazla yer tutacak. Hadi bir tane yapalım. Gidelim şuradan ne vardı yaratalım. Yazamadım ama gördüğünüz gibi çıktı şans eseri. Ondan sonra şuradan hangisi olsun? Hadi şu olsun, hem de fazla olsun kodu. Bunu aldım ve bunu aldıktan sonra master'a, yani bizim ilk çalıştığımız yere tam da şuraya diyelim ki yapıştırdık. Tamam mı? Oldu galiba. Peki sayfamızı yeniliyoruz yaptıysanız. Bu arada lütfen videoların mesela belli bir kısmında takıldıysanız geri alın ve hatta durdurun. Yani illa devam etmek zorunda değilsiniz. Bazen böyle yorumlar geliyor. Neyse, burada navigasyonumuz geldi. Bu navigasyon geldikten sonra buradaki bilgileri görüyoruz. Ama navigasyon çok uzun. Ve burada bir sürü şey varsa bunları da ikide bir yazmak zorunda olmak istemiyorum. Veyahut da bu kadar uzun bir şeyle uğraşmak istemiyorum. Öyle bir şey olsun ki ben sadece navigasyonu tek bir yerde görebileyim. O yüzden bunu kestim. Kestik mi? Kestik. Maalesef kestik. Yani bunu gerçekten kestim. Sonra base'e geldim ve navbar.html diye bir dosya oluşturdum. Bunu oluşturduktan sonra bunun içerisine yapıştırdım mı? Evet. Galiba yapıştırdım. Yani öyle görünüyor.
Öyle gözüküyor. Bir bakalım gelmiş mi? Peki her şeyi yaptım. Bu dosyayı da kaydettim. Her şey yolundaysa burada gözükmesi lazım değil mi? Tabii ki. Hayır. Ama Neden ama? neden ama? Peki bakalım. Gördüğümüz gibi yapı gitti. Çünkü burada master'ın içerisinde değil, navbarın içerisinde. Nereden bilsin? Yani hangi dosyayı nerede kullanacağımızı. O yüzden gidip buradaki navbarda nereye tanımlamak istediğimizi söylüyoruz. Buna da include deniliyor. Yani içine koy diyebiliriz. Mesela burada include dedim ve include dedikten sonra aynı klasörde değil, root'un altındaki base'in altında. Yani base slash ondan sonra navbar nokta HTML dedim. Ve bunu dedikten sonra artık navbarım geldi. Hatta navbarda bir değişiklik yapmak istiyorsam sadece ona gidebilirim ve ona gittikten sonra mesela bunun arkasını dark yapalım ve bu da dark olsun. O yüzden de şöyle bir navbara hemen sahip olabilirim. Veyahut da baktığın zaman işte buradaki navbar kısmını ml auto diyebilir miyiz burada? Bakalım. Evet diyebiliyormuşuz. Bunu deyince de direkt olarak sağ tarafa çektik ve bu işlemi bütün sayfalarımızda yapmış olduk artık. Birden fazla master dokümanını da yapabilirsin. Yani mesela login olmuş kullanıcılar base dosyası veyahut da işte login olmamış kullanıcılar base dosyası bu dosyalar da yapabilirsin. Birden fazla olursa eksternleri kime göre yapacaksan ona göre seçersin. O yüzden de burada şeyi unutmayın. Sadece bir tane master dosyanız olmak zorunda değil. Birden fazla olabilir. Sizin yapınıza göre değişebilir yani. Her şeyi yapmakta özgürüz. Aynen. Ama tek önemli olan şey tanımlamak. Ne yaptığımızı framework'e söylemek daha doğrusu. Aynen öyle. Bir de şunu unutmayın. Include her yerde geçerli. Yani master içinde de include yapabilirsiniz ama aynı zamanda burada da include yapabilirsiniz. Mesela buraya da şuradan herhangi bir şey bulalım. Kart diye bir şey olsun. Tamam, çok önemli değil. Bu kartı aldım ve kopyala butonuna bastım. Ondan sonra ve geldim template'te kart.html diye bir dosya oluşturdum. Bu dosyayı oluşturduktan sonra bütün yapıyı yapıştırdım. Yapıyı yapıştırdıktan sonra da şuradaki style'da sileyim ve index.html'e geldim ve bunun içerisinde container olsun. Container içerisinde row olsun ve buradaki row içerisinde de call sm3 olsun. Tamam. Ve bunun içerisinde de include deyip ondan sonra da kart.html dosyasında bunun içerisine alabilirim. Yani container'ın içerisinde bu yapı olsun. Hatta şuradaki yapılar da yine bir row içerisinde olsun. Şöyle bir row içerisinde olsun. Row dedik ve call diyelim sadece. Ve bunu da buraya aldık. Tamam. Böylelikle hem bir tane kartım var hem de buradaki yapılarım var. Ve gördüğünüz gibi burada da include'u kullanabildim. Yani istediğiniz yerde include'u kullanabilirsiniz. İlla master dosyasında kullanmak zorunda değilsiniz ve birden fazla döndürebilirsiniz. Ve hatta şuradakini de alıp, şuradaki for vardı ya, for aslında students dönüyordu ama ben students ile kart dönmesini istiyorum. Bunu alırım. Ondan sonra buraya yapıştırırım. Şöyle yapıştıralım. Tabii bu arada şu an for'a çok değinmedik. Evet, sadece for'a çok- örnek amaçlı Veyahut da anlatıyoruz. yapmayalım ya. Yapalım mı? Ya yapalım en azından görmüş Gör- olsunlar. demo Yani gibi görmüş olun. Aynen. Aynen yani illa her şeyi şey yapmak Bunun için zorundayız. zaten ayrı bir video da gelecek. Aynen arkadaşlar. öyle. Buradaki kısmı da aldım. Ondan sonra sanki her bir item'da for dönüyormuş gibi düşünün ve burada SM3 içerisine dönecek ve ne yapacak? Baktığınız zaman da item kadar dönecek. Ne vardı? YouTube vardı, Django vardı, Python vardı. 3 kere call SM3 dönecek ve kartı içerisinde gösterecek for içerisinde. Evet. Tamam. Şunu da şöyle yapalım. Şöyle olsun hatta. Tamam böyle dursun. Peki şimdi sayfamı dinliyorum ve burada da birçok değişiklik olması gerekiyor artık. Sayfamı yenilediğimde 3 tane kartım geldi. Ondan sonra yazım geldi. Ve burada kartın title'ının değişmesini istiyorum. Peki kart nokta işlemine gidelim. Ve buradaki item yazısı vardı ya artık item yazısını da buraya koyabilirim. Bunu koyduğum zaman da gördüğünüz gibi YouTube, Python, Django diye hepsini birden yazdı. Yani Django Templates Language'in içerisinde gerçekten birçok şey yapabiliyoruz ama anlatmak istediğimiz konu şimdi include ve extend'ti. Tabii ki burada şunu unutmayın. Burada tagler kullanırken muhakkak tagler için yüzde işareti kullanıyor olmam lazım. Bir tane yüzde işaretini buradan silecek olursam o zaman burada bayağı patates oluruz ve der ki şurada bir şey unuttun, empty'ye gelemedim çünkü buradakini unuttuk. Yani her kullandığımızın bazen bir üstüne bakıyor olmamız gerekiyor. Burada zaten genel olarak hataları söylüyor. Aynen. Yeter ki okuyabilelim. Aynen. Mesela üstte ne diyor? Invalid block tag diyor. Yani bu satırda sorun var ve invalid block tag olmuş. Ve 20. satırda sorun olduğunu söylüyor. Burada ama gördüğünüz gibi burada değil, onun bir üstünde sorun var. O yüzden bir üstüne çıktığım zaman hatayı burada görebilirim. Veyahut da şurada end for unutabilirim. End for unuttuktan sonra da bu sefer de diyor ki böyle bir şey yapmışsın. Ondan sonra tag'in boş diyor. Peki tag'i tamamen sileyim.
Ondan sonra bu sefer de diyor ki sen Block diyor yapmamışsın. end block yapmamışsın diyor. Yani end for'u koymayı unutmuşsun diyor. Peki o zaman end for'u koyayım ve hatalarım da düzeldi. Peki kaç dakika oldu bu arada bu video? Yaklaşık 15-17 dakika falan. Hadi canım. oldu. Evet. Bu video bayağı bir fazla olmuş. Peki biz neler anlatacaktık bu videonun içerisinde? Template language nedir? Extend nedir? Include nedir? Extend ile include arasındaki fark nedir? Include sadece bunu al buraya koydu. Extend ise genişletti. Bunu unutmayın. Ve block da bizim için çok önemli. Blok yapısında master'ın içerisinde kurmamız gerekiyor. Çünkü bu bizim base aldığımız yapı, yani temel aldığımız yapı. Gördüğünüz gibi content'im var ve footer'ım var. Ve gelip de ben burada şuradaki nerede index nokta işlemi? Burada content yerine sadece burayı footer dersem ve dikkatli bakalım artık şuradaki kısma. Footer'ın altında gözükecek ve buradaki yapının tamamını buraya alacak. Sayfa yeniledim ve gördüğünüz gibi hepsi footer'ın altına geçti. O yüzden de sadece bloğun ismini değiştirerek yapıyı da tamamen değiştirebiliyorsunuz. Bunu da unutmayın. Bu da sizin için ekstra bir bilgi olsun. Yani blok sadece bir tane olmak zorunda değil. Evet. Bayağı bir şey anlattık galiba ya. Yani gerçekten her şeyi anlattık diyemeyiz ama Yok sadece extend ve include ile ilgili bir evet. video oldu sanki bu sadece. Bende de tam oturdu sanki. bu Sende oturdu mu? Tabii ki. Aa, süper. Siz de aklınıza gelen yorumları muhakkak yazın. Ondan sonra extend ve include arasındaki fark nedir? Bunu anladınız mı? Yorumlar kısmına bunu yazın. Ve neler yapılabileceği ile ilgili bir düşünün. Ve bunları da gerçekten yazmaya çalışın. Şöyle de kullanılabilir, böyle de kullanılabilir. Acaba bu kullanılabilir mi diye sorun. Ve yani Sormaktan çekinmeyin. Sormaktan çekinmeyin. Zaten birçok şey yapacağız. Mesela geçenlerde birisi bir soru sormuş. Sırf onun için Slack videosunu çektik. Çünkü haklıydı o soruyu sormakta. O yüzden de sorularınızı sorun ve biz sizi kanalda bekliyoruz. Ne yaptınız? Beğendiniz, üye oldunuz, arkadaşlarınızla paylaştınız. Django'nun gelişmesine katkıda bulundunuz. Zaten dünyada çok biliniyor ama Türkiye'de de bilinmesi için hep birlikte çaba gösteriyor olmamız lazım. O yüzden şeyi de söyleyelim mi ya? Django çıktı. Django çıktı. Ondan sonra onunla ilgili de çok çılgın seri hazırlayacağız ama şimdilik şu seriyi hızlandıralım. Sonra zaten yeni şeyler gelecek. O yüzden de yeni videolarda görüşmek üzere. Beğendiniz, üye oldunuz, ondan sonra yorum attınız ve gerçekten de Django'nun daha fazla duyulması için çaba gösterdiniz. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Peki o zaman. Peki. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Görüşürüz.